Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kivi ya da Latince adıyla Actinidia deliciosa, kivigiller yani Actinidaceae familyasının en tanınmış üyesi olan ve meyve veren bir sarmaşık türüdür. Kivi asmayı andıran, kışın neredeyse dairesel şekilli yapraklarını döken, dayanıklı, odunsu, tırmanıcı ve sarılıcı bir bitkidir. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde hem bir kivi hem de bir asma bahçesi görmüş olan biri olarak şunu söyleyebilirim ki her iki bitkiyi de budandıktan sonra ayırt edebilmek eğer amatörseniz biraz zor olabilir. Kivinin kokulu çiçekleri yaz sonundan güz başına kadar bitki üzerinde görülebilir. İki evcikli bir bitki olarak erkek ve dişi bireyleri bulunduğu üzere meyve alabilmek için her iki cinsi de bir arada yetiştirmeniz gerekir. Kivinin üretimi aşı ile yapılır. Ayrıca yarı odun ve yaş odun çelikleriyle de bitkiyi üretmeniz mümkündür. Çiçekleri arılar tarafından ya da erkek çiçeklerin polenleri toplanarak dişi çiçekler üzerine püskürtülmesi yoluyla tozlaştırılır. Anabatanı Çin'in güneyi olan kivi, aynı zamanda Çin'in ulusal meyvesi olarak kabul edilir. Çin'deki dağlık bölgelerde 600 ile 2000 metre arasında yetişen kivi türleri kültür çeşitlerine kıyasla daha iri ve şekilsizdir ve tatları da pek o kadar iyi değildir. Ticari olarak üretilen kivinin meyveleri genellikle tüylüdür. Fakat ülkemizde henüz görmediysek de bazı tüysüz türleri de vardır. Kivi meyvasının tadının bektaş üzümü yani Ribes glossularia ve çilek yani Fragaria ex ananasta arasında bir tat olduğu söylenebilir. Hatta bu nedenle ona önceleri Çin bektaşi üzümü denmiş ama sonradan bitki aynı aileden olmadıkları için kafa karıştırmamak adına bitkiye kivi adı verilmiş. Ona kivi adının verilmesinin nedeni kivinin aynı zamanda Yeni Zelanda'ya özgü kahverengi tüylü ve küçük bir kuşun da adı olması ve meyvanın görünüşünün bu kuşu andırmasıdır. Sözü geçmişken kivi kuşları günümüzde yaşayan en büyük kuşlar olan deve kuşlarının minyatür akrabalarıdır sevgili dostlarım. Yaş ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen kivi, C ve E vitaminleri, potasyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. İçindeki siyah çekirdeklerinde de omega 3 gibi sağlıklı yağ asitleri bulunur. Sağlıklı beslenme ve diyet için ideal bir yiyecek olan kivinin küçük yaştaki çocuklarda zaman zaman alerjik reaksiyona yol açabildiğini de belirteyim. Ne var ki günümüzde kivi pastadan şekere, reçelden içecek imalatına kadar pek çok gıdanın yaygın kullanılan ham maddesidir. Kivi proteini parçalayan bir enzim içerdiği için sütlü tatlılarla bir arada kullanıldığında çabuk tüketilmesi gereken bir meyvedir. Bu nedenle kivili jölenin aslında yapay aroma ve renklendirici içeren bir tatlı olduğunu da bilmek gerekir. Bitkinin Actinidia deliciosa varietas chlorocarpa ve Actinidia deliciosa varietas deliciosa adlı iki varyetesi ve pek çok kültür çeşidi vardır ama en yaygın üretileni Hayward çeşididir. Bu kültür çeşidi Yeni Zelanda'da 1924 yılında Hayward Wright tarafından üretilmiştir. Nitekim yeni ortaya çıkan bir bitki türü olarak kivinin yerel efsane ve inanışlara konu edilebilecek kadar uzun bir geçmişi yok. Fakat size bu defa efsaneler yerine bazı kuşku ve merak uyandıran gerçeklerden söz edeceğim. Kivinin ilk örneği 19. yüzyıl ortalarında ilk defa İngiliz Kraliyet Bahçe Kültürleri Topluluğu tarafından Londra'ya getirilmiştir. 20. yüzyıl başında Yeni Zelanda'ya getirilen kivi, 50'li yıllardan sonra ticari olarak üretilmeye başlanmıştır. 70'lerden sonra ise bugün dünya üretiminde Çin'den önce birinci sırada yer alan İtalya'ya getirilmiştir. Türkiye'de dünya üretiminde 2020 rakamlarına göre 4. sırada yer almaktadır. Bu arada ilginç bir bilgi olarak 2010 ve 2011 yıllarında İtalya, Fransa ve Yeni Zelanda'daki kivi üreticileri ciddi bir bakteri ve virüs saldırısı nedeniyle büyük zarar etmişlerdir. Bu hastalık önce 80'lerde Japonya'da ortaya çıkmış, daha sonra da İtalya ve Güney Kore'ye yayılmıştır. O zamana dek Çin dünya kivi üretiminde ilk 10'a girmeyi dahi başaramazken bu salgından sonra ilk sıraya taşınmıştır. Ve o zamana dek hep ilk sırada yer alan İtalya ikinci sıraya gerilemiştir. Bilim insanları hastalığın genetik izlerini sürerek salgının Çin'den yayıldığını keşfetmişler. Ama kivi kadar ufak bir mesele yüzünden muhtemelen kimse Çin'e hesap sormaya cesaret edememiş olmalı. Çin ulusal meyvesi olarak gördüğü bir tarımsal üründe dünya sıralamasında ikinci sırada yer almayı içine sindirememiş olabilir mi? Pekala olabilir. Diğer yandan hatırlamak lazım ki 2019'da ortaya çıkarak bütün dünyada kitlesel ölümlere yol açan gizemli COVID-19 virüsünün de ilk görüldüğü yer Çin'di. Şayet sayısı belirsiz nükleer başlıklı füzeleriniz, kimyasal ve biyolojik kitle imha silahlarınız varsa düz mantığa göre zaten dünya üzerinde size kafa tutabilecek kadar ruh sağlığı bozuk birileri pek çıkmaz. Diğer yandan Çin, dünya ticaretini tekel haline getirme hayali kurarak bunu biyolojik konvansiyonel silahlarla gerçekleştirmeye çalıştığında kimse kanıtlayamıyor. Çünkü hala
Covid-19'un nereden yayıldığı ile ilgili yapılan genetik araştırma her nedense sonuçlandırılabilmiş değil. Hatta Covid-19 virüsü riski de tamamen ortadan kalkmış değil ve kalıcı bir tedavisi de hala bulunmuyor. İşte tüm bu belirsizlik içinde insanlık olarak tek umudumuz laboratuvar kökenli başka bir gizemli hastalığın daha ortaya çıkmaması. Çünkü bazı dünya ülkelerinin dünya ekonomisine hükmetmek ve giderek daha da azalan doğal kaynakların dağılımında daha büyük bir pay elde etmek için yapamayacakları hiçbir şey yok gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.